Neden duraksadılar biliyor musunuz? Çünkü akıllarına Hindistan'da kutsal kabul edilmesine rağmen ineklere yapılan zulümler, sınıf çatışmaları, İngiliz sömürgeciliği, vejetaryenliğin ortaya çıkışı gibi birçok şey geldi ve büyük oyunu gördüler. Tabii ki de öyle bir şey olmadı ama propagandaya bir yerden başlamam gerekiyordu. Sahi, Hindistan'da inekler neden kutsal ve demin söylediğim şeyler sadece sizi videoda tutabilmek için miydi? Devamını izlemeden bilemezsiniz. Propagandaya hoş geldiniz. Hindistan'da ineklerin neden kutsal olduğunu anlayabilmemiz için tarihlerine kısa bir göz atmamız gerekiyor. Geçmişten günümüze zenginliğin ve bereketin toprakları olamamış Hindistan ama bir zamanlar öyleymiş. Baharatın ve ipeğin diyarı, ticaret yollarının vazgeçilmezi olan bu topraklar bir yerde bölünüp fakirleşmeye başlıyor. Bir nehirde iki balık kavga ediyorsa oradan az önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. Tam da uzun bacaklı İngiliz'in oradan geçmesiyle fakirleşiyor ama bu olay Fransa'nın sömürgeciliği ya da Hitler'in saldırgan yayılmacı politikası kadar konuşulmaz. Çünkü İngilizler bu topraklara devlet olarak değil, şirket olarak gelmişler. Hindistan'ı batı kıyısından başlayarak satın almaya başlayan uzun bacaklı adam, buraları kendisine bağımlı hale getirirken devlet üzerindeki baskısıyla ülkenin ekonomik, dini ve kültürel kodlarını da bozmakta güçlük çekmemiş. Hindistan halkının günümüzdeki fakirliğinin altında temel olarak bu sömürü faaliyeti yatıyor. Tarihsel süreci daha detaylı anlatmak isterdim ama konudan sapmak istemiyorum. Siz yine de merak ettiyseniz ilgili YouTube videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazır izlemişken GZT'ye abone olmayı da unutmayın. Reklam bitti, devam ediyorum. Bahsettiğimiz bu fakirlikten önce Hinduizmin temel ilkesi olan ahimsayı bilmemiz gerekiyor. Şiddetten kaçınmayı ve tüm canlı varlıklara saygı göstermeyi emreden bu ilkeyi reenkarnasyona entegre ediyorlar. Bu inanışa göre tüm canlı varlıkların ruhu vardır ve bu ruhlar beden değiştirerek yeniden doğarlar. İşte burada ineklerin kutsal kabul edilmesinin kökeni yatıyor. Hindu inançlarına göre insanlar ve hayvanlar arasında ruhsal bir bağ vardır ve İnsanlar kötü davranışlarından veya karmanın getirdiği borçlarından arınmak için hayvan bedenlerinde yeniden doğabilirler. İneklerin kutsal kabul edilmesi bu ruhsal bağı koruma amacını taşıyor. Peki neden inek? Halkın çok büyük bir kısmı fakir olduğu için ve olanca enerji kaynakları sömürüldüğü için sanayileşmeye gidememiş Hindistan. Sonuçta sanayileşebilmek için traktör lazım. Onu üretebilmek için fabrikada kullanılacak kömür lazım, petrol lazım. Bunlar Hindistan'da yok mu derseniz var. Ama Hindistan'daki doğal kaynakları Hindistan kullanacak değil ya canım. O kaynaklar ticari bir kisve altında çoktan sömürülmüştü hatırlarsanız. Hal böyle olunca köylü elindeki öküze ve ineğe dört kolla sarılmış. Makine gücü olmayan bu çiftçiler için öküzler hayati bir öneme sahip. Öküzü rahatsızlanan ya da ölen çiftçi tarlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir ve gündelik işlerde çalışarak fakirliğine fakirlik katabilir. İşte bu denge öküzü çiftçinin gözünde yaşam kaynağı olarak konumlandırıyor. Öküzü doğuran ineği ise kutsallaştırıyor. Hayatı idame ettirmenin tek yolu olan ineklere sahip çıkmanın önemini şu deyiş yeterince açıklıyor. Aç kalan çiftçi ineğini kesecektir. İneğini kesen çiftçi aç kalacaktır. İneklerin faydaları sadece tarım faaliyetleriyle sınırlı değil. Hindistan'daki sığırlar her yıl yaklaşık 700 milyon ton kullanılabilir dışkı bırakırlar. Miktarın büyüklüğünü yılın belirli zamanlarında gerçekleştirdikleri festivallerden ve yaptıkları ayinlerden anlayabiliyoruz. Sığır dışkılarının yaklaşık olarak yarısını gübre olarak kullanırken büyük bir kısmını da yakacak olarak kullanıyorlar. Sadece yemek pişirmek için yakılan dışkının sağladığı ısı miktarı 68 milyon ton kömüre eşdeğer. Kömür ve gaz yağı gibi kaynakların rezervleri oldukça sınırlı olduğu için hiçbirisi dışkının yerini alamıyor. Ayrıca tezekler harç haline getirilerek ev yapımında ve ısı yalıtımında da kullanılıyor. İneğin dışkısını son zerresine kadar kullanan çiftçi aileler çocuklarını gün içerisinde ineklerin peşinden yolluyor ve dışkı yaptıklarında toplayıp eve getirmelerini istiyorlar. Halkın büyük bir kısmının yoksullukla boğuştuğu ülkede ineklerden elde edilen süt ve süt ürünlerinin önemi göz ardı edilemez. Bölgenin koşullarına adapte olmuş ve çok dayanıklı bir sığır türü olan zebu, halkın adeta imdadına yetişiyor. Diğer ineklerden kolayca ayırt etmemizi sağlayan hörgücüyle enerji depolayabiliyor. Kıtlık ve hayvanları etkileyen salgın hastalıklardan sağlam bir şekilde çıkabiliyor. İneklerin şimdiye kadar bahsettiğimiz maddi faydaları ve Hinduizmin öğretileri bir araya geldiğinde gerçekten çok önemli, kutsal bir varlık ortaya çıkıyor değil mi?
Bir kutsala ne kadar kötü davranabilirsiniz? Hindistan sokaklarında özgürce dolaşan inekleri görmüşsünüzdür. Bu garibanı hatırladınız mı? Yiyecek bulamadığı için dağdan inmiş ve deli bal yiyerek kendinden geçmişti. Bu ikisi arasındaki tek fark, birisi kutsal kabul edilirken diğeri gariban ve yıkık kabul ediliyor. Kendi temel ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken halkın ineklere besin değeri yüksek yemler vermesini beklemiyorduk zaten. Bu görüntülerin perde arkasında bir an önce süt üretmeye hazır hale gelmesi için çöplüklere salınan kutsal varlıklar var. İneklerin bu zeki sahip kulları ya hayvanları beslenmeleri için çöplüklere salıyor ya da sokaklara salarak polislerin onları çiftliklere götürmesini bekliyorlar. Devlet tarafından çiftliğe götürülerek tekrardan besili hale getirilen inekler, sahipleri tarafından cüzi miktarda bir ceza ödenerek geri alınıyor ve sütünün son damlasına kadar kullanılmaya devam ediyor. Peki sütün sonu geldiğinde çareler tükenmiş mi oluyor? Hayır. Puka ve Doom, İneğin dişilik organından içeriye hava akımıyla basınç uygulayarak dürtülenmesi sağlanıyor. Eski Afrika kabilelerinde de uygulanan bu insanlık dışı yöntemle kutsallarını istismar ederek sütünden faydalanmaya devam ediyorlar. Devlet katında bu istismarın cezası 1000 rupiye tekabül ediyor. Yani 329 lira 57 kuruş. Düşünün, kutsal adlettiğiniz canlıdan akıl almaz bir yöntemle faydalanıyorsunuz ve cezası yok denecek kadar ucuz. Gerçi öteki hayatlarında dünyaya Hindistan'daki bir buzağı olarak gelirlerse belki cezalarını hakkıyla çekebilirler. Ülkede kutsal oldukları için inekleri öldürmek yasak. Bundan dolayı güçten düşmüş, verimsiz buzağlar boyunlarına sivri uçlu dikenleri olan bir boyunduruk takılarak annelerinin altına veriliyor. Kendisini emmeye çalışırken canını yakan yavrusunu ölümcül tekmelerle ve acılar içinde öldürüyor anne. Hindistan'ın bu zavallı kutsal ineklerini acınası bir ölümden kurtaran en güzel şey ise ecelleri. Yaşlandığı veya hastalandığı için ölen ineklere kimse dokunmuyor, dokunulmazlar hariç. Hindistan'dan bu kadar konuşmuşken kas sistemine değinmemek olmazdı. Tamamıyla kas sistemini ele almayacağız. Zaten konuşacağımız zümre kas sisteminin bile dışında. Paryalar, dokunulmazlar. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere hiç kimseye dokunamayan ve hiçbir hakkı olmayan bu insanlar kanalizasyon temizliği gibi kas sisteminin diğer mensuplarının yapmak istemediği işleri yaparlar. Mesela inşaatta çalışırlar ama inşaat tamamlandığında eve girmeleri yasaktır. Kendilerinden üst sınıfta bulunanların mahallelerinden geçerken varsa ayakkabılarını çıkarırlar, araçları varsa da inip yalın ayak devam etmek zorundadırlar. İneklerden bile çok daha değersiz bu insanların konumuzla alakası nedir peki? Hindistan'da her yıl 20 milyon sığır ölüyor. Bu leşleri yiyebilecek kadar insan sayılmayan tek sınıf dokunulmazlar oluyor haliyle. Peki öküz öldü diye ortaklığı bozacak mıyız? VIP Industries ve Woodland. İşin içine para ne zaman karışacak diye buraya kadar beklediyseniz doğru noktadasınız. Dünyanın en çok kazanan deri firmalarından ikisi bunlar. Bu markaların çok prestijli bir özelliği var. Yüksek kalitede ve aşırı miktarda deri üretip dünyanın dört bir yanına satıyorlar. Kaynak kutsal olunca bereketli oluyor demek ki. Aslında beklenmedik, şaşırtıcı bir video olmadı gibi değil mi? Ulvi değerler yüklenen bir şey var. İşin içine insan menfaatleri girince ne kutsallık kalıyor ne de insanlık. Bu ele aldığımız birçok konuda böyle işliyor. Dünya böyle bir yer oldu diyerek 45 yaş üstü bir yakınmayla bitirmeyeceğim. Ama vegan propagandaların, vejetaryen tavsiyelerin, ekofeminist söylemlerin dayandığı yeri basitçe anlatmak istedim. İnsanı yaratılanların en şereflisi konumundan uzaklaştırdıkça insanlıktan da uzaklaşıyoruz. Geriye içi boşaltılan değerler, kuru gürültü ve bolca para kalıyor. Propaganda bitti. Ebu Bekir Yılmaz Türk, hoşça kalın. Babanın bir çiftliği var, çiftliğinde inekleri var. Neden duraksadılar biliyor musunuz? Çünkü akıllarına Hindistan'da kutsal kabul edilmesine rağmen